Antibiyotik kanalının güzide izleyicileri, bugün Fıtık özel içerikte Daredevil Born Again özel incelemesinde buradayız. Alp'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Gene anasını ettiğim OBS hattı uygulama. Burada bir kere giriş yapmadan önce bir şeye seslenmek istiyorum. Yani bizi izleyen o güzide 100 kişiden eğer yazılım mühendisi Abi yok. olanlar varsa toplanın bize bir OBS uygulaması yazın. Bu kadar kötü bir uygulama olamaz. Ya da Abi hiç biz de ekip optimize olarak- değil ya. Hiç Abi optimize çok değil kötü abi. ya. Çok kötü. Rezillik bir uygulama. Kepazelik. Yani biz bir saattir ayarlamaya çalışıyoruz. Videoya giremedik. O yüzden hırslandık. Delirdik. Yeniden doğduk falan saçma sapan. Born again. Kötü. Evet. Bugün Born Again'e dair her şeyi konuşmayı düşünüyoruz. Evet. Eski dizisiyle farkı neydi? Kingpin, Daredevil'ın Marvel'da kullanımı nasıl gelişti? Şu an dizinin bıraktığı yerden ikinci sezon nasıl alır? Hepsini tek tek konuşacağız. Nasıl başlayacağız hiçbir fikrim yok. Alp'cim yani gir. Abi şunu diyeyim ilk olarak. Ben ilk seriyi de izledim. Sen izlemedin. Aynen ben Sen sadece sadece Born bunu Again'i izledin. Sen de mesela Kingpin'in Marvel'daki kullanımlarını Aynen izlemedin. ben de onu bilmiyorum. O yüzden hani iki farklı görüş. Evet bir nevi birbirimizi Aynen. tamamlayacağız gibi olacağız. Bir kalbin iki yarısı. Abart. Evet. Ben ufak bir Tamam. Sen gir gireyim. abi. Born Again Marvel'ın son zamanlarda yaptığı bence benim sandalye gıcır gıcır ötüyor şimdi bak. Ben bu Bir işe şey olmaz boş ver. Artık ona da şey yapamayız ya. videoda sandalye geliyor. Evet. Bak öleceğiz ya. Born Again. Sandalye. Yeniden geldi. Şu şaka kaç kere yapılacak? Ama bu sandalye değişmişken bunu yapmam lazım yani. Evet. Ne diyordum? Ha. Born Again diyordun abi. 100. Abi kere. yeniden doğdum eve diyordum ben. Oh. Bir saniye başlayacağım bekle. Eşyalar düştü. Of evet. Daredevil Born Again bence MCU'da umut vadeden bir dizi oldu şu anda ve ikinci sezon içinde. Çünkü MCU dizilerinin çoğu 10 üzeri 6'lık, 7'lik, daha vasat. Yani işte çiğdem çitlerken izleyecek kıvamda çekilen diziler. Ama Daredevil Born Again bence evet ilk diziye göre eksikleri olabilir. İlk diziye göre daha yüzeyseldir. Çünkü hem bölüm sayısı hem bölümlerinin süresinin uzunluğu hem de anlatmaya çalıştığı fazla konu bütünlüğü sebebiyle bence bir tık acele de gidiyor belli yerlerde Born Again. Özellikle Muse karakterinde mesela örnek verecek olursak Muse'da çok acele ettiler. 2 bölümde Muse'u harcadılar mı emin değiliz şu anda ama Abi öyle orada oldu. şöyle bir şey olacak. Muhtemelen Daredevil'ın ikinci sezonunda Netflix'te bir tane örgüt vardı Hand diye. Hatta sana biraz anlatmıştım hatırlarsan. Evet hatırlıyorum. E, Yani büyük ihtimal o plotta kullanacaklar diye tahmin ediyorum Muse'u. Ha bencesi benim Daredevil dizisinde en sevmediğim plot oydu. İkinci sezonda. İkinci sezon en zayıf yönü oydu. İkinci sezon ikinci yarısından itibaren o biraz işlemeye başlıyorlar. İlk yarısı biraz daha Punisher tanıtımı üstüne. Çünkü şöyle bir şey oluyordu. O plotu biraz şeye bağlıyorlardı. Defenders dizisine. Hani biraz ona ayak yapalım. İşte öbür dizilerimizi tanıtalım. İşte Luke Cage'dir. Jessica Jones'tur falan filan. Ayağına evreni biraz daha genişletelim ayağına. Büyük ihtimal hani stüdyo baskısıyla falan öyle bir yola gitmişlerdi. Hatta 3. sezonun başını bile etkiliyor Defenders dizisi. Ve ne oluyor ya falan diye e, açılıyor yani. Eğer Defenders'ı izlemediyseniz. Bende öyle olmuştu. Spoiler vermeyeceğim. E, Ama yani çoğu insan bana katılır bu konuda muhtemelen. Ya ben O yüzden Muse'u kullanacaklar. Ama onun dışında tamam tekrar kullanacaklar. Ama ya bir şey tamamlanmadı ki. ya Ya işte bir şeyin girizgahı bile yapılmadı o karakter için. Yapıldı mı sence? Abi tekvandocu dediler geçtiler. Ya çok saçma değil miydi orası? ya aga evet en azından bir belli dövüş flashback'i falan görseydik adam hani
çok ciddi tekvandocuymuş yani. Ne bileyim Abi, bir flashback Yani görsek çok olur. saçmaydı. Onunla ilgili şunu diyeceğim. Ee, 3. sezonda abi Bullseye karakterinin orijin öyküsü anlatılıyor. Çok güzel flashbacklerle. Hatta Kingpin'in gözünden falan o araştırıyor. Hani bu elemanı nasıl ayartırım, kendi safımı nasıl çekerim diye. Onun hiç fena olmayan flashback sahneleri vardı abi. Şimdi onu gördükten sonra bu çok parodi kalıyor. Anladın mı? Anladım. Hani hiç böyle bir şeye gerek yoktu. Ya aga Hani yani işte çocuklukta şunu yaşadım, bana kötü davrandı, işte o yüzden böyle oldum. Biz bunu gördük zaten. ya işte Hatta daha işlenmişini gördük. ya dizinin zaten bence yani benim kırdıysam da puan sebebi bu yüzden. Aslında bence Born Again iki farklı şekilde çekilmiş. Ve ilk çekimini de çöpe atmak istememişler bir nevi. O yüzden bence başıyla sonunu birleştirmişler. Ortada kalan bazı plotlar mesela işte buna bilerek Muse örneğini vererek başladım. Çünkü Hı hı. dizinin eksiklerinden biri bu. Ve dizinin Muse karakterin hani girip çıktıktan sonra dizinin tonu da artıyor bence. Ama işte Bullseye'ın, işte Kingpin'in, Vanessa'nın eski dizide 39 bölüm boyunca yavaş yavaş build-up'ını izleyen Marvel izleyicisi ya da Daredevil izleyicisi için bu dizi birazcık havada kalmış oluyor. Mesela bu Muse'un dışında bir örnek daha Vanessa'nın Kingpin'i tekrar zihnen ve hani aşk anlamında affetmesi mesela. Yani hani o kısımda tam mesela geçmiyor. Ha ben mesela kabul edebiliyorum bunu. Ancak eski dizi izleyen 2-3 kişiyle konuştum. Biri sen. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yani Daredevil dizisinin genelden özele gidecek olursam ilk başta bence belli başlı şeyleri gayet iyi. Ancak dizinin en büyük problemi plot, senaryo konusunda bence bazı şeylerin acele olması. Bu aynı senaryoyla hiç ikinci sezona dokunmadan 15 bölüm olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Hani Aynen, herkes bu 12-13 değil konuda hemfikir zaten. yani Çünkü 15 bölüm. abi dizinin 3'te 2'si, pardon lafını kestim. Yani Yok abi. önceden çekilmiş. Tamam mı? Evet o çok Tam kötü 6 yapıyor. bölüm. Bunu kullanmak istemişler doğal olarak. Yani para gidecek çünkü. Ama abi yani 3'te 2'si eski senaryodansa yani bu tabii ki de tüm sezonu etkiliyor yani. Bunu Yani, efektif kullanmak çok zor bir şey. ki bence ben birazcık da olumlu yönden bakayım. Bence bak olabildiğince gene yedirebilmişler. Tabii Olabildiğince. orası öyle. Olabildiğince yedirebilmişler. Ben son bölümü çok beğendim. Gene Bullseye karakteri işte ilk başta Fogg'in öldürmesi, sonra hapse girmesi, çıkması, sonra tekrardan Vanessa'ya düşman olması. Mesela Bullseye okey. Daredevil'ın karakter gelişimi bence işte hayata küsmesi, tekrardan hayata dönmesi bence okey. Onun dışında Heather karakterinin e, aslında bir nebze Abi işte Heather hiç olmamış. Bence. ben Heather'a okeyim mesela. Ben ona Abi değinecektim. tamam, onu sorayım. Yani neden okeysin mesela? Abi bak neden okeyim çünkü biliyor musun? Heather karakteri bu ne denir? Vigilante yani. Vigilantelere karşı Tamam, okey. Onda bir sıkıntı yok. Ama bunun psikiyatr da altı yok işte. psikiyatr olduğu için tamam mı? Bununla kafayı bozuyor aslında. Bir nevi buna takıyor. Ondan sonra bunu hani araştırmadan birazcık kendinde ön yargı geliştiriyor. Bu aslında psikiyatr kimliğine ters. Bu benim hoşuma gidiyor. Ondan sonra e, manipülatif olduğu için Kingpin Heather'ı çok kolay tavlayabiliyor. Abi tamam, Burada bak bir şey diyeceğim. burada tek eksik Bunu var. bunun altyapısını sen kendin kafanda kurmuşsun. Bence dizi bunu vermiyor. Abi Olabilir. Heather'ı ne ara ikna ediyor? Ne ara ikna ediyor da abi sen şey Heather- diyebiliyorsun ki aa evet bak Bence bak falan. bu Heather üzerinden geçen Hı hı. senaryoda karakterler bazında Heather'a bir şey verseler toparlarlar. %100 hem de. Ki ben Hı. %80 okeyim. Heather eğer Matt'in Daredevil olduğundan çok olağanüstü şüphelendiğini gördüğümüz 2-3 sahne olsaydı böyle işte atıyorum bir not kurcalamadır. İşte bir Kingpin deyince bir bilgisayardan bakıp arka çekimde bir bilgisayar Hı hı. görme sahnesi olabilirdi. Bu tarz bir sahne bize verselerdi sen derdin ki mesela şimdi görmediğin için tabii zihinde tamamlamak zorunda kalıyorsun. Bir de MCU'dan da alıştık artık. Belli bir olay oluyor. Ben onu tamamlamak zorundayım zihnimde. Çünkü Kötü yazılmış. Hayır Tek çünkü kötü açıklaması bu. Hayır kötü yazılmış ve devam ediyor aynı senaryo yani. Heather'da da yani pardon dur toparlayayım. Hı. Eğer böyle sahneler görseydik 2-3 tane Mete inat Kingpin'in yanına geçiyor.
nasıl olsa vigilantilere karşı ya karakter olarak. Yani bir nevi kendi kendine karşı olmuş oluyor. O zaman hani ufak da olsa düzgün bir motivasyonu daha da olurdu ve ikna olurdun. Heater üzerinde bu. Onun dışında ben gene Kingpin'in şimdi birazdan az sonra ona geleceğim. MCU içerisinde bütün karakterlerin kullanımı ve bu diziye etkileri kısmında. Bence Kingpin'in olan olaylar Kingpin'i bu dizi üzerinde etkilemiş. Hani diğer dizi tabii ki diğer dizideki Kingpin anlatımıyla bu dizideki aynı mümkün değil. Yani mümkün değil. Kesinlikle değil. Ama MCU içerisinde çok kısıtlı kullanımda bence gene efektif kullanmışlar. Hem Kingpin hem Daredevil'ı. Çünkü dizi başladığında ben asla yabancı gelmedi bu karakterler bana. Ki eski dizi izlemememe rağmen bence okeydi yani. Ya onun dışında dediğim gibi dizinin en büyük problemi acele. Yani bu Echo'da da vardı. Echo dizisinin de en büyük problemi acele etmesiydi. Ama Yavaş acele yavaş. edecek bir durum yok aslında bir de bak öyle de İşte bir durum var. işte O yani kadar bu gene dolu bir senaryo değil. Ya abi şu sezonu bak gerçekten böyle sıkı sıkı 3-4 bölümde gerçekten çekersin. Çok fazla gereksiz ara olay oluyor. Bence dizideki en önemli bölüm 3. bölüm galiba. Şeyin duruşma sahnesi. White Tiger. evet. O çok iyi Bence bölüm. dizinin en Netflix'e yakın bölümü o. Şey olarak. Ton. Hissiyat ve ton olarak. Aynen. Yani ilk dizide öyle çok güzel sahneler vardı bence. Avukatlık açısından. Yani o politik siyasi gerilimi çok güzel veriyordu. Sonra dizinin kalanında öyle çok bir şey görmedik. Ama Yani birazcık o işte dava sürecinden sonra White Tiger öldürülünce dizi şeye kayıyor birazcık da. Hani suçtan ziyade daha agresif ve hızlı bir anlatım tercih ediyor. İşte o işte ne diyorlardı dizide ya ona? Bir grup diyordu. Neydi? İşte Kingpin'in kurduğu polis grubunun adını Task unuttum. Force. Ha, Task Force mesela onun üzerinde devam ediyorlar. Task Force üzerinde Tamam devam okey. edince ya bak dediğim gibi gene aynı yere varacağız. Aslında hani dizinin en büyük probleminin üstüne 6 bölüm falan eklenmemiş oluşu. Neden? Mesela 6 bölüm eklesen ne değişir? Bana böyle bir soru gelse şöyle derim. Ulan bir bölüm Muse anlatırım. Bir bölüm White Tiger anlatırım. Bir bölüm Task Force'daki ekibi anlatırım. Hatta 2 bölüm anlatırım. Bir bölümde Heather'ın işte Matt'ten şüphelendiği böyle bir ufak bölüm yazarım. Bir bölümde aynı Last of Us'ın yaptığı gibi bir full flashback bölüm atarım, Hı tamam hı. mı? Ve bunu bak böyle bir 6 bölüm şu an hayal ettin. Yani dizi direkt belki 10 bile olurdu. Hani vereceğim Evet puan daha değerli açısından. toplu olurdu yani. Ya belki 9-10'luk olurdu. Hatta hani olağanüstü beğenirdim. Şimdi bu 6 bölüm olmadığı için senin dediğine geliyor. Ulan Muse girdi çok güzel. Ulan dövüş sahneleri çok iyi. Tık gitti. Tık gittiği anda ben alışmışım mesela. Kafada kurarak toparlıyorum. Ama normal bir izleyici bunu kurmak zorunda değil dediğin gibi. Bu bir eksiktir yani. Ben bunu kabul ediyorum dizi özelinde. Ama bence dizi gerek dövüş sahnelerinin kaliteliliği olsun. Gerek çekimlerin bence iyiliği olsun. Ben beğendim. Ben çekimlerin de Ben iyi de olduğunu hiç düşünüyorum. katılmıyorum mesela. Neyse açarım birazdan. Çekimlerinin de kalitelisi olsun. Belli başlı karakterlerin de MCU'da doğru düzgün kullanılmamasına rağmen evreni iyi oturtulması olsun. Bence bunu çok doğru yapıyor dizi. Özellikle işte o Hawkeye'da kullanılan dur karakterin adına hemen bakayım. Ha şu Tony Dalton, Jack Duquesne mi ne öyle bir adam Ha. işte. Jack Ha bak karakteri. Ha. mesela. Ha. Ben Havka'yı izlemedim. Onun orada olduğunu bilmiyordum. İşte yani mesela o karakterin Bu hani arada bir konu dışı o adam inanılmaz oynuyor şeyde. Better Call Saul'da. İnanılmaz bir karakter. Salamankalardan biri. Çok iyi oyuncu. Tamam devam et. yani işte mesela onun kullanımı olsun, Kingpin'in işte build up'ı olsun bence okeydi. Kingpin. O da mı bir vigilante? Yani bir nevi. Değil mi? Öyle bir Kılıç, şey kılıç açıklanıyordu. ustası. Swordsman. Ha Bir nevi. aynen. Kılıç Bir ustası videosu zaten. çıkıyordu falan. İşte Hawkeye'da da o vardı aslında. Hı Orada hı. işte bir fight falan da oluyordu. Ya aslında güzel, toparlanabilecek bir dizi. İkinci sezonuna güzel bağlandı. İkinci Yani sezon bence her türlü daha güzel olacak. kesinlikle hem Kingpin'in çok üstün olduğunu gördük ya dizi sonunda. Hani olağanüstü bir üstünlük kurdu yani. Herkesi içeri attı falan filan. Vanessa'yı yanına çekti, Heather'ı yanına çekti. Abi işte ya baba bilmiyorum ya. Bak gerçekten çok boş geldi. Agam olabilirdi Tamam. ya. Ee, ya onu görüyorduk anladın mı?
Tamam hani şey olmuş olabilir. İlk 3 sezonda gördünüz. Şu an görmenize gerek yok bunu nasıl yaptığını falan biraz da. Ama abi yani bir şeyi kalmıyor ki o zaman. İnandırıcılığı kalmıyor. Abi Ya Heather'ı nasıl yanına çekti? Bak ben kaçırmış olabilirim gerçekten. aga Hater ikna olmak istedi, anladın mı? Bir nevi. Yani Hater üzerinde ekstra bir şey yapmadı. Abi Hater işte yine zaten kendi yorumum bu. Tamam bu durum hayır muhtemelen ama hani de. benim izlediğimden çıkardığım yorum bu. Yani Hater şimdi şöyle iki farklı taraf var ya. Bir vigilanteleri savunan Matt, hani Tamam. ne zaman Hitler'la kavga etse her zaman işte öyle yaklaşmamalısın, işte böyle yapmamalısın falan tarzı yaklaşıyor. Kingpin ise onlar gebermeli tarzı yaklaşıyor. İkisi çok zıt yaklaşım. Yani Hitler'da Matt'le zıt düştüğü anda Matt onu hiç ciddiye almayınca direkt e, kendine daha yakın hissettiği, daha kendini ilgilenen tarafa doğru kaydı mesela. Abi bir dakika bir şey diyeceğim. Ha, bunu vermek için de şey sahnesini gösterdiler bize. Hastanedeyken vurulmuşken Matt. Ha, o sahne. Aynen. Karen dedi. Abi Allah aşkına ya. Karen demesinden değil bence. Orada takıldığı Abi şey... hayır. Bak o sahne onun için var orada. Çok dandik o sahne abi. Sonra bak ben orada dikkat ettim Heather'ın suratına. Tüm videoda Heather konuştuk ya neyse. Ama neden? Çünkü dizinin senaryosu çünkü- açıklarını ele veriyor aslında. O yüzden konuştuk bu kadar da. Bak şimdi. Orada Hayır, gerçekten bir de dur dikkat başlamadan, ettim. bir de başlamadan bilmeyen de vardı. Zaten Born Again çizgi romanı Hater yani abi. Onun başına bir olay gelmesiyle başlayan olaylar silsilesidir aslında Born Again. O yüzden hani Evet ama sonra geri kalanında yok zaten. ama sonuç olarak olayın başlamasına sebep olan karakter olduğu için Heather Ha, daha önemli bir başlayamadı karakter. mı dizi? Daha doğamadık. Evet, Ne? doğamadık oğlum, daha doğamazsın, dur bir. Ben ben bir sen diğer diziyle spesifik kıyaslamalarına girmeden önce birazcık hızlıca şeyi atayım. Kingpin buraya nasıl geldi? Kingpin buraya Dur şöyle ben geldi. dur şeyi bitirmedim önce. Ha, O sen onu bitir hastane doğru. sahnesiyle ilgili bir şey diyeceğim. Tamam, onu söyle. Abi orada tamam belki abartıyorum da yani en azından komik olur. Ya oradaki hani o Karen dedikten sonra tamam o böyle kafa çevirişleri falan filan. O böyle he ondan dedi falan yapıyorlar ya orada bir. İşte öyle duymuştur falan. Bir şeyler şey yapıyorlar. Abi onun birebir aynısı şeyde vardı ya. Sen izlemedin ama Harry Potter'ın 6. filminde. Aga hiç Abi yokum. bak sana öyle diyeyim yani. Aynı olay orada da yaşanıyor abi. Bilenler anladı yani. Yani Ya bence agam. çok dandikti yani. Abi sonra çıkıp gidiyor. Oğlum vurulmuş lan. Abi Allah aşkına ya. Ya bu saçma değil mi yani? Agam bilmiyorum ya. Hani bu Nasıl? insan Oğlum yapısı... vurulmuş lan. Agam bu insan yapısıyla da ilgili bir şey. Ben yani o Oğlum odadan o nasıl bu kelimeyi kadar derin duyunca... yorum yapıyorsun? Hayır, bak derin yorum değil. O kelimeyi duyduktan sonra benim tanıdığım insanlar üzerinde yorum yapayım. Karen dedi, tamam mı? X birine. Sonra işte o diyaloglar gerçekleşti. Abi İşte tamam da Togi Mogi falan filan delirdi. Sonra Heather gibi odadan çıkacak 10 kişiden 7'si odadan çıkar. Benim tanıdığım kişiler arasından. Hani o yüzden Ama- bana çok da yapmacık gelmiyor aslında. abi tamam da bunlar yetişkin insanlar. Tamam mı? Lan ne fark eder? Bizimkiler çok Oğlum küçük. ölüyorsun la. Baba şuradan vurulmuşuz ya. Şuradan ya Bir da bok, şuradan. bir bok olmaz o vigilante yardır. Ha, biliyor musun da? Hayır işte ben orası eksik işte, anladın mı dizinin? Heather bunun vigilante olduğundan şüphelense buna karşı antitez olarak gider Kingpin'le bir arada olur. Ki gene Kingpin'le bir arada oluyor. Ama o aradaki bak çok minik. Yani belki 3 dakikalık sahneyle falan halledilebilecek bir boşluk olduğu için hani orada sana şey geliyor. Boş geliyor orası. Hak da veriyor. Olabilir. Ama o 3 dakika çok önemli işte. O 3 dakika önemli gerçekten. Onun Ben de dışında abi katılıyorum. Karen dedi diye orada bence terk etmemesi lazım zaten. Ya o ayrı. Onu da psikiyatri bölümümüzde tartışırız. Buraya böyle ayrı şey alıyoruz. Heh, tamam sen devam et. Kingpin'in Bak şuradaki şeyi. şimdi Kingpin MCU'da önce Hawkeye Episode 6'te yani final bölümünde gözüktü. Çok hızlı bir dövüş sahnesi var. Ha, bir bölüm Kingpin'in. gözüküyor. Ya böyle işte ismi falan belli oluyor falan. Final bölümünde gözüküyor. Kingpin o sırada gene böyle yeraltı işleriyle meşgul. Ama birazcık büyük bir sevkiyat var sanırım. Hawkeye'de öyle hatırlıyorum. Bunu engelliyorlardı. Bunun sonunda da e, bir saniye. Bir saniye. Ha, Kate Bishop o kadar mantıklı bir etkisiz hale getirme yapıyor ki Kingpin'e. Ama orada hani şöyle bir şey oluyor.
Kingpin çok güçlü görünmüyor o dizide. Hawkeye'da göründüğünde ben hatta şey dedim, yani benim çizgi romanda bildiğim, işte Spider-Verse'de izlediğim, işte dizisinden duyduğum kadarıyla Kingpin çok kuvvetli bir karakter ve manipülatif Şimdi de bir karakter. güçlü gözükmüyor derken fizik olarak mı diyorsun? Psikolojik Ha, olarak mı diyorsun? psikolojik olarak güçlü değil, onu biliyorum. Ama kolay alt ediliyor genel olarak. Yani Tamam, fiziksel olarak mı diyorsun? Kate Bishop ondan daha zeki gözükmüş oluyor. Öyle diyeyim. Hani Ha, böyle öyle. bir plan yapıyor. Anladım, Sanki anladım. Hı hı. Spider-Man'in Doctor Strange'i No Way Home'da bir yarım saat aramızdan uzaklaştırmasıyla aynı. Anladın Hı hı. mı? O tonda yani. Ondan sonra bence zaten Echo dizisinin ana karakteri. Yani Echo ve Kingpin. İkisi var zaten Hı sadece. hı. Ve Echo dizisinde belediye başkan adayı olmaya karar veriyor. Ve Echo dizisinde Echo Kingpin'in yanında kalan son insan. Onu da kaybettikten sonra Abi Kingpin orada nasıl hapisten çıktı anlatılıyor mu? söylemiyorlar ya. Hiç onu söylemiyor. Çünkü Hawkeye'da direkt hapiste çıkmış bir halde görürüz Kingpin'i. Abi nasıl çıktı ya? Ya İşte bunu bilen bilmiyorum. varsa gerçekten bir yazsın, bir şey yapsın. Ben de Ya tekrar araştıracağım bunu. şöyle söyleyeyim, diyalog arasında söylemişlerdir, hatırlamıyorumdur. Yani böyle bir Olabilir. diyalogda geçmiştir o. Echo'nun bence Born Again'e bağlanma şeyi çok iyi. Yani Echo'da Kingpin gerçekten dibi görüyor ve dibi gördüğü e, en dibi gördüğü an direkt şeyi hissediyor. Ulan ben en güçlüyüm mottosuna giriyor. Zaten daha ne kadar kötü gidebilir? Vanessa yok. Hı hı. Sevkiyatım patladı. Hapishaneye girdim çıktım. Eko vardı, benim yetiştirdiğim üvey evladım gibi. Artık o da siktiri çekti bana. Hani benim elimde hiçbir şey kalmadı. Ben öyle bir manipülatif olayım ki tüm şehri kontrol edeyim. Bu fikir bence çok güzel. Yani keşke dizi bunu senin dediğin gibi birazcık daha siyasi işleyebilseydi. Bunu Wire'ın 3. sezonu çok iyi yapıyor. Ama bunu ben bir Marvel dizisinden beklemiyorum. Çünkü 15-20 bölüm, 22 bölüm Hı lazım. hı. Bir sezon için sadece. Tamam, şunu Onun ekleyeyim. Pardon, çok kısa. ekle aynen. Kingpin zaten böyle bir karakter. Bunu veriyor zaten önceki dizide. O yüzden ben burada onun bir daha altyapısını istemem. Sadece nasıl hapisten çıktığının şeyini isterim. Hani olay olarak, kronolojik olarak nasıl olduğunu görmek isterim. Onun dışında ona bir lafım yok zaten. Şey olarak. Yani hani genel olarak özet geçmiş gibi oldum. Daredevil'da aynı şekilde ilk She-Hulk'ta gözüküyor. Onun gerçekten hiçbir katkısı yok. Onu zaten Ama direkt şey yaptılar diye hatırlıyorum. ya atmadılar Çıkar. da ya şöyle oldu işte Metin Direkt yok böyle, saydılar diye biliyorum. hayır, Metin böyle takıldığı bir şey yani. Bir dönem takıldı Hı hı. etti. İşte ona yardım etti. Çünkü o da avukat. Hı Matt de hı. avukat. Hani böyle bir takıldılar geçti tarzında şey olur. Bence bu Doomsday'de böyle 2 milisaniye bir şaka kısmı olursa orada Olabilir. değinilebilir. Onun dışında Daredevil Echo'nun ilk 2-3 dakikasında bir fight'ı var Echo'yla. 10 numara sahne. Çok iyi fight. Bir de No Way Home'da gözüküyor. Aynen. Zaten orada da avukat olduğunu direkt Evet, söylüyor. güzel bir sahnede. Yani aslında bu karakterler bize şeyi de öğretmiş oluyor MCU. Yani aşırı kullanmasan da doğru yerde verirsen öyle bir nevi aslında aşinalık yaratabiliyorsun. Abi çizgi romanlarda da böyle zaten aslında. Evet, ama bunu Yani işte her karakterin şeyini okuyamıyorsun ya, ana arkını bilmem nesini. Her karakterin yüz sayısını nasıl okuyacaksın? Ama böyle çok küçük zor küçük aslında. olaylarla veriyor. Orada da öyle yani sonuçta. Ya bu çok güzel bir şey ama işte dediğim gibi Daredevil Born Again'in en büyük problemi ne karakter, ne dizi tasarımı, ne tonu, ne dövüş sahneleri hepsi bence gayet iyi. Gayet ortalama üstü. İşte o senaryodaki acele ve 3 dakikalar eksikliği. O 3 dakikalar doğru noktalarda böyle 5-10 yerde olsa dizi Kaç 3 zaten dakika? ya işte 30 dakika diyeyim ben sana. 10 yerde falan lazım. Ya Evet. keşke 6-7 bölüm ilk bölümün başında söylediğim gibi 6-7 bölüm ekleselerdi dizi çok uzun olsa bize de tamamen geçseydi. Onun Ona yerine rağmen direkt 15 bölüm, 13 bölüm yapıp bize tam bir sezon sunsalardı. Agam, onu 6. işte 7. bölümü ara sezon finali yapsalardı. Hani böyle birkaç aylık ara veriyor ya diziler. 2 ay 3 ay falan Öyle ara. bir şey yapsalardı 10 numara iş izlerdik. Tabii bunun maddi getirisi bunun aynı olmazdı muhtemelen. Yani Maddi olarak. getirisi şöyle, zaten Evet. dizinin bütçesi aşağı yukarı 180-200 milyon dolar. Yani Ki CGI'ları çok kötü bazı yerlerde. Çok kötü yani. özellikle ara bölümlerde. Abi bence ilk 15 dakika İlk 15 dakika çok kötü. Baya kötü kötü. bak. Çok kötü. Ve bence şeyi çok düşürüyor. Şimdi hani yıllar sonra böyle bir şey çekiyorsun.
iddialı bir giriş yapmak istiyorsun. Okey. Bunda bir sıkıntı yok. Ama çok kötü yani bence. Mesela sen şey demiştin bana, ilk 15 dakika çok iyi başlıyor falan filan. Ben daha izlememiştim o sırada. İlk 15 dakika ne olacak falan filan. Bir izledim. Direkt beklentim düştü diziden. Ya bilmiyorum, ben hala iyi olduğunu düşünüyorum ya. Bir Ben hiç Feda'nın öyle düşünmüyorum yani. Çok ben bir Feda'nın işe yaradığını keskin. düşünüyorum dizinin. Ben fedasında değilim. Onun nasıl olduğundan bahsediyorum. Ben Bullseye'ın öldürmesi, onun işte sonradan açıklandığı gibi Vanessa'nın tutması falan. Bence Tamam, bunlar o güzel okey. detaylar yani. O okey. Ben 15 dakikalık çekimden bahsediyorum. Agam CGI sırıtıyor. Evet, ona katılıyorum Sırf belli CGI yerde. değil. Orada bir acele telaş var, bir şey var. Bence O merdivende Bullseye'la dövüştükleri sahne bence çok güzel yani. Onu ben bilmiyorum. En abi çok orada şey, şunu işte, yani Netflix'teki o kadar iyi yaptı ki o evet işte sahneleri. o çok yükseltiyor şeyi. Yani onu korumaları lazımdı bir yerde, anladın mı? Ya agam olsun yani. Şu an ben o kadar negatif bakamıyorum duruma. İşte Çünkü tabii genel ki de olarak sen doğal olarak Bir de zaten son iki çıkmamışsın. bölümdeki dövüş sahneleri gerçekten iyi. Ben Muse'un dördüncü bölümde galiba. Dördüncü ya da beşinci bölümde bir Muse'la böyle bir Evet, şeyde Bodrum'da savaş. istasyonda aynen. O da çok iyi dövüş sahnesi. Yani bence dizi gerçekten çok iyi dövüş koreografilerine sahip. Bu dizinin problemi kesinlikle değil. İşte Bence dizinin problemi abi bak. Netflix'tekini izlesen gerçekten çok büyük yer ettiğini anlayacaksın. Ben kolay kolay şey demem hani bir dizi ya da film için. Abi aksiyon sahneleri yetersiz olmuş. O yüzden bir eksi yazıyor benim gözümde demem. Ama işte o kadar iyi olunca ve agam o e, maalesef etkiliyor yani. yani storytelling'de de etkisi olunca, yani o dövüşün ağırlığını hissedince, çünkü genelde o iyi dövüşlerden sonra ne bileyim işte Matt yaralanıyor, bir şey oluyor. Öbür karakterlerle bir çatışma yaşıyor sürekli. Onlardan uyarı alıyor, bir şey oluyor ya da başka bir şey yol açıyor. Ya onun bir katarsisi oluyordu. Burada öyle bir şey yok. Anladın mı? Anladım. Tek şeyde oluyor. İkinci bölümün sonunda galiba. Bir bağırıyor ya, bitiyor bölüm. Evet, çok iyi. O çok iyi. Anladın mı? Bak bunu örnek verebilirim. Şey olarak. Anladım. Bahsettiğim hususta. Oradaki dövüş sahnesi de çok iyi zaten ya. Evet bak, o dozunda şey. O gayet iyiydi yani. Ya bilmiyorum, ben kısaca benim zaten bahsedeceklerim aşağı yukarı bu. Ama Ben bir şunu de ekleyebilirim. tam sen ekle. Ben sana bırakacağım topu kıyaslama açısından. Ona girmeden önce. Yok yani daha çok diyecek bir şey yok. Ya bir de bir yerden sonra çok kıyaslamak mantıklı değil. Çünkü aradan 10 yıl geçmiş. Ve öbürü 39 bölüm. Yani. Yok. Direkt sezon sezon alsan da çok Ha, bütüncül olarak anladım. çok başarılı. Bak ben şunu söyleyebilirim. Bence şu an biri açsa, tamam mı? Üçüncü sezonu izlese, birinci sezonu izlese ya da ikinci sezonu izlese farklı sırayla kesinlikle bir şey yaşamaz bence. Ee, Bütünlük Doğru sıkıntısı kurgu. yaşamaz. Defenders plotu hariç. Ya tamamıyla doğru kurguya yorumlarım bunu. Ne kadar doğru Evet. kurgulanırsa o kadar şey oluyor çünkü. Ya benim ekstra minik bekleyeceğim tek şey ikinci sezonda umarım gerçekten son bölümde yaptıkları dominasyonu hızlıca kırdırmazlar. En büyük şeyim bu. Yani Kingpin bir süre daha şehrin kontrolünü, yani Mete yardım eden başka süper kahramanlar gelesiye kadar çok üst düzeyde tutması lazım diye düşünüyorum. İşte Abi bu Jessica orada Jones olur, niye kimsenin Spider-Man ismi olur. geçmedi sence? Aga büyük ihtimalle Garantiye geçiremediler mi yani. aldılar? Evet, geçiremediler. Değil mi? Çünkü hani oyuncuyla anlaşma olmaz. Recast olur. Getiremeyiz. Spider-Man zaten, ya Sony zaten ananı avradını senin ben. Yani nerede bir olay çıksa için altta Sony çıkıyor. Yani o yüzden tam şey yapamadıklarını düşünüyorum. Yani tam kesin Hı bir hı. şey koyamadıklarını düşünüyorum. Ben sana topu atıyorum. Sen kapanışı yap yani. Benim şeyim bu. Abi Ondan onun sonra bir dışında puanlarımızı hı verelim en hı, sonunda videonun. O kadar. ee, şeye değinmek istiyorum. Dizinin genel sinematografisi ve bak yine Türkçesini unuttum. Şey oranına. Frame. Frame değil de aspect ratio'su. Neyse Türkçesi Ha. bilmiyorum, hatırlayamadım yine, bak unuttum. Gerçekten evet. Gerçekten yani inanılmaz e, ton farkı yaratmış. Bunu sana söylemiştim zaten. Hatta orada da söylemiştim. Fıtıkta da Evet, söylemiştim orada galiba. direkt aynen böyle söyledim. Yani gerçekten yani Netflix'teki o dedektiflik, noir havasını çok daha fazla hissediyorsun.
Ve bu çok önemli bir şeymiş benim için. Ne denir? Kritermiş yani. Ya çünkü Yani dizinin ruhunu taşıyan çok önemli bir şeymiş. Yani bu dizide onu hissedemiyorum nedense. Yani sahneler çok böyle, bilmiyorum yani teknik olarak yorumlayamam ama böyle çok set hissettiriyor. anladım. Anladın Smooth mı? değil yani. O geçişler falan biraz sana keskin gelmiş. O da hani gerçekçilikten belki uzaklaştırıyordur seni yani. Evet, yani daha meta hissettiriyor bu dizi. Anladın mı? Öbürü daha böyle ayakları yere basan bir şey hissettiriyordu yani. Abi Bu bu tabii genel olarak tercih. Bunu bu daha çok tamamen beğenen de olabilir. Bu benim MCU'nun, ben kendi de yorumum. direkt ona getirecektim. Ya bu direkt MCU'nun içine girmesinin verdiği ton yani. Evet. Direkt MCU tonu var şu an. Hani Evet yani direkt ha o. bunu izlemişim, ha şey izlemişim gibi. Yeni Marvel filmlerinden bir şey izlemişim gibi yani. Yeni Marvel filmlerinin çok iyisi diye düşünüyorum yani. Tabii bak, Tabii yeni Marvel canım. filmlerinin de iyi yaptığı şeyler var. Eternals inanılmaz gözüküyor. Değil mi? Brave New World mesela neleri iyi yaptı. Abi Brave New World'da hiçbir şey yaptığını düşünmüyorum da ya. Mesela Eternals O halk senaryo jumpscare'ını çok iyi yaptı. korkuttu bizi. Şaka bir yana Leader'ı Bak aynen Leader'ı tekrar kazandırdı mesela Brave New World. evet. Shang-Chi inanılmaz bir karakter tanıttı ve iyi dövüş sahneleri var. Bak ama genel olarak her Marvel işinde aynı problem. Senaryo acele, senaryo acele. Yani yönetmen ekibe ben kesinlikle herhangi bir filmde Brave New World harici olağanüstü bir şey söyleyemem. Bir de Marvel harici. Ee, Tamamen Kevin Feige'ye gelen senaryo ve tercihler konusunu eleştirebilirim. Yani o senaryo deli etkiliyor. Yoksa çekimler, CGI bilmem ne çok nadiren zaten sırıtıyor ve hani sırıttığında da aşırı gündem oluyor. She-Hulk mesela aşırı sırıttı. Millet üstüne çöktü. Şimdi o karakterin bir daha hiç adı geçmedi yani, öyle diyeyim. Bu da çok kötü aslında ya. Belki Doomsday'de tekrardan tanıtılacak karakter bir nevi. Dizisi olmasına rağmen. Bakalım, onu göreceğiz. O zaman E, kapatıyor muyuz? Ufaktan Yani kapatabiliriz. daha değinilecek bir sürü konu var aslında ama yani sonu yok. Çok da uzar. Yani ne bileyim, Kingpin önüne niye atladı? Ya da Bullseye o şeyi nasıl kaçırdı? Ee, Neyi? Atışı falan. Abi Uzay Bullseye atışı kaçırmıyor. gerçekten... Abi hayır, öyle değil. Attığını gerçekten tutturuyordu bir şekilde. Üçüncü sezonda. Ki bence o da bir eksikti. Bir yerde boku çıkıyordu yani. Bam Abi güm çatalı sıkıyor. atıyor, çık 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 sekiyor, giriyor buraya falan. Yani artık o hani gerçekten böyleydi bu arada. Ve artık çok sinir bozucu oluyordu. Gerçekten böyle sahneler var yani. Artık oluyordu böyle. Abi hadi ya falan. Tuttuğu her şeyi sokuyordu yani gerçekten. Stephen Curry ya. Yani aga bilmiyorum ya. Bence kaçırmıyor. Matt önceden Hı. hissel olarak hissettiği için o milisaniye hani flashsal hani kendini önüne atıyor. Flashsal. Bullseye Aha. tutturuyor ama o ona denk gelmiş gibi oluyor. Ben böyle yorumladım. Ben gene belki kendimce yorumluyorum ama Ya da ben Metin böyle atlayacağını yorumladım. düşünüp öyle vurmuş falan. Mete sıkıyor direkt. Yalnız oradaki şeyi övmek istiyorum. Değişiyor. Ratio değişiyor. Maviye geçiyor. Bak o gerçekten yönetmenlik şeyi. Agam o Güzel. zaten O bölüm zaten en iyi bölümdü şey olarak bence. Stil olarak. Moorhead'le Benson ikisi Aynen. soyadlarını söyledim. Evet. Gerçekten olarak sinema ve görüntü kullanımı ve bunun ekrana aktarımı konusunda çok iyiler. Diğer filmlerinde de ekran geçişleri böyle kapanıp büyüme bilmem ne işte frame boyutu falan her şeyini iyi yapıyorlar zaten. Ben çok Bu severim dizide, öyle şeyleri. bu dizide de yönettikleri 2 bölüm mü ne var? 2 bölümde de spesifik böyle sahneler var. O dans sahnesi, arkasına giren müzik falan her şey çok 10 numaraydı yani o sahneler. Ya bunun gibi gerçekten üstüne düşünsem çok beğendiğim 20-30 sahne sayarım. Ben diziyi gerçekten beğendim. Ama Hayır, ben de beğendim. Sadece ama burada eksik de sayarım. yapıyoruz aynen. Karşılaştırıyoruz sonuçta. Hani nasıl daha iyi olabilirdi vesaire diye. Yoksa ben de beğendim. Ya benim de puanım senden çok farklı olmayacak. Ya tabii. Ufaktan verelim. Tamam. Benim diziye puanım temiz bir 8. Zaten ekranda gözüküyor benim Evet. puanım. Ben 7 verdim. Ona da çok okeyim. Evet. Yani 7 umut vadeden bir puan. 8 de umut vadeden bir puan. Aynen. İlerleyen sezonlarda bu sezonun sezon finali ve işte White Tiger bölümü gibi 8,5-9 puan üstü birçok bölüm izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Ben de. Ki Fıtık'ta da zaten Daredevil'ın kostümü falan filan işte
bayağı iyi gözüküyor yani. Belki yönetmenlik anlamında da geliştirirler diziyi. Valla izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım çok karman çorman anlatmamışızdır. Ama bütün karakterlere, dizinin tonuna, Evet, hepsine değinmeye çalıştık. MCU'ya nasıl geldiler, öbür dizide eksikleri fazlaları nelerdir, minimum spoiler vererek anlatmaya çalıştık. Alp, ağzına sağlık kardeşim. Senin de kardeşim. Biz kaçıyoruz. Fıtık özel bölümün sonuna geldik. İçerikler devam. Abone olup like atmayı Like atın lütfen. lütfen unutmayın. Yorum da yazın. Evet abi, yorum da Yanlış yazın. konuştuğumuz şeyler olabilir. Buraya kadar izlediyseniz tabii. Tabii. Bunu keselim, başa koyalım ya. Biz kaçtık. Görüşmek üzere.